Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine güzel bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere iki şiş örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle hemen modelin yapımı için elimde bu şekilde mavi, bebek mavisi güzel bir ipim var. Hemen şöyle kalınlığını, inceliğini de sizlere göstereyim ipimin. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin önerdiği şiş numaralarını kullanabilirsiniz. Evet, buyurun, dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Evet, modelimi ilmekler toplayarak başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlmek sayılarımız arkadaşlar, bu modeli kurabilmek için 6 ve altının katları artı 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Artı kenar bantlarını da sizler ilave ediniz. Hemen şöyle ilmek sayılarımı ayarlayıp geliyorum. Evet, model anlatacak kadar ilmeklerimi attım. Şöyle ilmek sayılarımızı hatırlayalım. Şöyle 2, 4, 6 bir modelimiz için, 2, 4, 6 bir modelimiz için, 2, 4, 6 bir modelimiz için artı 3 ilmek ekledim. Modelimiz ters düz lastik üzerine kuruluyor arkadaşlar. Hemen şöyle lastik yaparak başlıyoruz modelimize. Kenar ilmeğimi ilk sıram olduğu için düz bir şekilde aldım. Burada bir düz ilmeklerimi bu modeli kurarken sadece lastik kısmını bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle almıyorum. Düz ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Bir düz, bir ters. 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 Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters. Tekrar ikinci sıramızda da ilmeklerimiz göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ters, tekrar bu ilmeğimi de yine bu şekilde alıyorum, lastik bölümünü. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Bu şekilde almamın sebebi, bu düz ilmeklerimiz daha güzel görünüyor. Yine bununla ilgili de lastik yapımı var arkadaşlar. Kanalımda yine izleyebilirsiniz. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Evet arkadaşlar, ilmeklerimizi göründüğü gibi ilmekleri bu şekilde alarak 6 sıra veya 8 sıra örelim. Yani buradaki lastik mesafesi tamamen sizlerin isteğine kalmış. Yani model aralarındaki lastik mesafesi tamamen sizlerin isteğine kalmış. Ben de bu lastik sıramı 6 sıra örüp modeli birlikte kuralım. Evet, dediğim üzere 6 sıra ördüm. Sizler dilerseniz 8 sıra örebilirsiniz bu model aralarını. Şimdi modelimize şekil vereceğiz arkadaşlar. Modelimize şekil verirken şimdi burada yapacağımız ilk sırada ön yüzdeyiz. Modelimizin ön yüzünde bu 3 ilmeğimizi, 3 düz ilmeğimizi bir araya, 3 ters ilmeğimizi bir araya getirerek başlıyoruz şekil vermeye. Hemen şöyle birinci sıra diyelim. Modelin birinci sırası ön yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ters ilmeğimi örüyorum.
bir ters ilmeğimden sonra buradaki düz ilmeğim ile ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Hemen ters ilmeğimi arkadan alıyorum. Düz ilmeğimi bu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Buradaki ters ilmeğimi yine ters bir şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi ise düz örüyorum. Sırada yine düz ilmeğimiz var. Yine düz ilmeğimizi düz. Buradaki düz ilmeği ile ters ilmeğin yerlerini değiştirip düz ilmeği şu iki düz ilmeğin yanına getiriyoruz arkadaşlar. Bunu da önden düz ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Ters ilmeğimi arkaya. Bunu düz örüyorum. Ters ilmeğimi ise ters örüyorum. Burada 3 tane düz ilmeğimiz bir araya getirmiş oluyoruz. Devam ediyorum. Sırada ters. İkinci ters ilmeğimi örüyorum. Burada da 3 ters ilmek bir araya gelecek. Şimdi burada tekrar arkadaki ters ilmeğimi öne, düz ilmeğimi arkaya aldım. Burada 3. ilmeğimi tekrar ters. Yani 3 tane ters ilmeğimiz bir araya gelmiş oldu. Sırada düz ilmeğim. Yine sırada düz ilmeğim. Yine buradaki düzü 2 tane düz ilmeğimin yanına getiriyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Ters. 2. ilmeğim ters. Yine buradaki ters ilmeği 2 ters ilmeğimin yanına getiriyorum. Arkadan aldım. Düz ilmeğimi de bu şekilde arkaya. Ters ilmeğimi ters. 1 2 düz. Yine buradaki bir tane düz ilmeğimi 2 düz ilmeğimin yanına getiriyorum bu şekilde. Bir düz ilmek ördüm. 3 düz ilmeğimiz bir araya gelmiş oldu. Tekrar sırada 1 2 ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de ters örerek birinci sıra ön yüzde bu işlemi yaptık. İkinci sıra arka yüzde bütün ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sırada 1 2 düz ilmeğim var. 3 ters. 1 2 3 1 2 3 düz. 1 2 3 ters. Düz ters. Düz. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Düzgün çıksın diye kenar kısmı. Şimdi modelimizin 3. sırası ön yüzdeyiz. Burada ise kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırada 2 tane ters ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Burada 3 tane düz ilmeğimizin üzerinden yeni işlem yapacağız. Buradaki 3 ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Buradaki almış olduğum ilmeği öndeki ilmeğimi diğer 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Evet, devam ediyoruz. Diğer şişime alıyorum. Birini düz örüyorum. Düz ördükten sonra buradaki eksilttiğimiz ilmeğin yerine bir ilmek artırıyoruz. Yine tekrar bir düz örüyoruz. Arada 3 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde düz ilmeklerimi diğer şişime alıyorum. Buradaki bir tane ilmeğimi diğer 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Burada bir düz artır bir düz. Tekrar arada 3 ters ilmek. Tekrar diğer şişime alıyorum. İlmeğimi üzerinden atlatıyorum. Burada bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. Bir düz, bir ilmeğin yerine bir dola ajur bölümü oluyor arkadaşlar. Kenarda 2 ters, kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Evet, modelimizin arka sırasında ise bütün ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
bir, iki düz ilmek ördüm. Tekrar burada hem ajur bölümü var hem iki tane ters ilmeğimiz, ters, ajur ilmeğimiz, ters, ters, 3 ters, 1 2 3 düz, 1 2 3 ters, 1 2 3 düz, 1 2 3 ters, 1 2 ters, kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da yine ilmeklerimizi göründüğü gibi ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. 3 ters, 3 düz, ters, düz, ters, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Yine bir sıra daha aynı şekilde 3 düz, 3 ters. Düz örgü olduğu için burayı hızlı geçtim arkadaşlar. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Yine şimdi buradaki yapmış olduğumuz, aslında bu modelin adı kahve çekirdeğiymiş arkadaşlar, öyle diyebiliyorum. Şimdi buradaki yapmış olduğumuz modeli kapatacağız. Burada devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters. Yine aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeğimi diğer şişime alıyorum. 1 ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Yine burada bir düz ilmeğimi örüp bir ajur yapıyorum. Tekrar arada 3 ters. 3 ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Hemen üzerinden atlatıyorum. Diğer şişime alıyorum. Bir doladım, bir düz. Tekrar 3 ters. Atlattım. Bir düz, bir dola. Kenarda 2 ters, kenar ilmeğimi de ters olarak çıktım. Modelimizin arka yüzünde hemen kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 düz. Burada 3 ters yapacağız. 1. Buradaki ters ilmeğimiz artık ajur bölümü olmayacak arkadaşlar. Yani ajuru kapatacağız. Bunu da ipimiz kendimizden tarafta. Hemen şu şekilde bir alıyorum. Burada açıklık kalmıyor. Tekrar 3 düzümü yapıyorum. Ters, dolamış olduğum ilmeği bu şekilde almıyorum. Hemen diğer arka yüzünden şişimi batırıp bu şekilde alıyorum. Tekrar 3 düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir ters, dolamış olduğum ilmeği bu şekilde alıyorum. Tekrar kenarda 2 düz, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, aslında modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Şimdi burada bir alt sırada ters düz ilmeklerimiz vardı. Bir alt sırada ters düz ilmeklerimizi aynı şekilde yerine getireceğiz. Şimdi onu da nasıl yapacağız? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmeğimi örüyorum. Burada bir ters bir düz var.
Bu ters ilmeğin yerine düz ilmek, düz ilmeğin yerine ters ilmeğin gelmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde lastik yapabilmemiz için. Şimdi burada bir ters ördükten sonra buradaki arkadaki düz ilmeği ters ilmeğin yeriyle değiştiriyorum. Sıradaki ilmeğimi düz, sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Sırada yine ters ördük, düz örmemiz gerekiyor. Düz ördük. Şimdi burada bir düz, iki düz olacak. Arada ikisi bir arada iki düz olmaması için hemen burada arkadaki ters ilmeğimi bu şekilde düz ilmeğimin yanına getiriyorum. Bir ters, diğer ilmeğimi de düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim zaten ters ördüm. Yani bu şekilde lastik görüntüsünü alacak. Şimdi tekrar ters ilmeğimiz, burada da ters ilmeğimiz olduğu için ters ile düzün yerini değiştirip düz ilmeğimi örüyorum. Yine ters ve düz. Buradaki düz ters ilmeğimizin hemen yerlerini değiştiriyorum. Tersi düzün yanına alıyorum. Ters bir şekilde örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ise düz bir şekilde örüyorum. Sırada ters ilmeğim, düz ilmeğimi tekrar yerini değiştirip düz örüyorum. Tekrar ters, düz. Tekrar düz ilmeğimin yanına ters ilmeğimi getiriyorum. Değiştirdim, ters ördüm, düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bu şekilde ters düz örgümüzü tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzünde ise kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi artık buradaki ters düz ilmeklerimizi bu yapmış olduğumuz lastik gibi alalım ilmeklerimizi arkadaşlar. Şu şekilde, eğer bu şekilde alamıyorsanız normal modeli kurmuş olduğumuz gibi de alabilirsiniz ilmeklerinizi. Ters, düz, 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 ters, düz. Şimdi artık buradan itibaren 6 sıra ters düz örgü örüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şurada modelimizi nasıl ön yüzde nasıl şekil verdiysek 6 sıra ters düz örgünün üzerine bu şekilde şeklimizi vereceğiz. Kahve çekirdeklerimizi yapacağız üstüne. Sonra tekrar yine ters düz örerek kendini tekrar eden bir örnek. Dediğim üzere aradaki lastik örgüyü ister 6 sıra yapın, ister 8 sıra yapın. Yani o sizin isteğinize kalmış bir şey. Evet arkadaşlar, modelimizin hemen şöyle ilerlemiş halini sizlere göstereyim ben. Şöyle modelimizin, evet şişim de bu arada düştü. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar, tekrar ediyor kendini. Aynen dediğim üzere ilmek alışım bu lastik üzerinde de aynı şekilde olmuştu. Burada size göstermiş olduğum gibi aldım. Yine modelimi kurarken normal aldım. Düz örgülerimi. Gerçekten bilindik bir model ama bu şekilde lastiğini ördüğümüz zaman çok hoş olduğunu düşünüyorum modelimin. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Ben bu modeli beğenerek zevkle yaptım. Şöyle hemen yine göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Lastiklerimiz önden ve arkadan gerçekten şık görünen bir ilmek alımı diye düşünüyorum. İnci gibi duruyor. Sizlere güzel bir fikir verdiğimi düşünüyorum. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik.
Eğer bu aşamaya kadar beni izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni, bir yorum. Henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destek olursanız çok sevinirim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.